Herkese iyi pazarlar. Gençlik Rüzgarı'nda yine bu hafta beraberiz. Şimdi Seray Hanım henüz gelmedi yolda. O gelmeden ben programın açılışını yapayım dedim. Şimdi burada yanımda sevgili Hayrettin'le biraz konuşmak istiyorum. Kendisine biraz Seray Hanım'dan bahsedeceğim. Çünkü ben daha önce muayene etmiştim kendisini ve o muayene bulguları üzerinden bence seninle sıkça yaptığımız bir hasta yaklaşımını burada seyircilerimize paylaşmış olalım. Süper olur. Hoş geldin. Hoş bulduk. Selam. Merhaba. Diş hekimliğinin fizyoterapiyle ne ilgisi var diye düşünen çok insan vardır şu an bu konu hakkında bilgi sahibi olmayan. O konu hakkında biraz seninle paylaşım yapacağız seyircilerimizle. Tamam. Şimdi bazen çiğneme sistemini biz dişleri yapacağımız zaman bu kapanışın bozulması bütün vücudu etkiliyor. Evet. Dolayısıyla bu uzun süreç geçirmiş hastalarda böyle bu bozuk yapıyla iskelet sistemi üzerinde bir bozulma meydana gelmiş oluyor. Başta şöyle tersten başa gelecek olursak kapanışın olması gerektiğinden farklı bir noktada olması kafa kaydisi, alt çene ve onu bir arada tutan omurga üzerinde o bozukluğun dengesinin yani paylaşılması üzerine bir İlişki var. Yani. Evet, ilişki sebebiyle de bir bozulma meydana geliyor. Bunların tamamında sadece çenesindeki bozukluk sadece çenesinde olmadığı Yok. gibi. Başka yer vücudumuz kompanse ediyor. Evet. Dolayısıyla biz aslında orayı tedavi edeceğimiz zaman belki de %50-50 bazen fizyoterapinin daha önemli olduğu durumlar dahi oluyor. Evet. Bir arada yaptığımız tedavilerde kalıcı etkiler sağlayabiliyoruz. Değil mi? Ne dersin? Senin rolün ne benim mesleğimle alakalı bakacak olursak olaya? Şimdi şöyle şu maket üzerinden hemen seyirciler de hem daha iyi anlar. Şimdi her hareketin bir ekseni oluyor. Tamam mı? Evet. Yani mesela çiğneme dediğimizde de çene ekleminin bir nöğü oluyor. Bu alt çenemiz bir eksende hareket ediyor. Doğru. Tamam mı? Şimdi bu eksen kaydığında bu dişlerin temasından dolayı Evet. tabii tek alt çenede kaymıyor. Kafatası da buna uyum sağlıyor. Boyun da buna uyum sağlıyor. Şimdi ben boyunu düzeltiyorum ama bu yine eksen hala devam ediyorsa kayıklı o bir süre sonra tekrarlıyor. Peki ben o ekseni sadece düzeltsem bu sefer o Boyun eksik kalıyor. İşte hani hep böyle geçmeyen hastalar, tekrar eden Evet, işte mesela sizde şey oluyor daha çok. İşte kırılıyor diş sürekli. doğru. Çünkü Vesaire. çünkü aşırı yük alıyor. Eksen kayık çünkü. Nerede kapatacağını bilemiyor. İşte oklüzal travmalar diyoruz yani. Dişlerin birbirine doğru. Kapanış bozukluğu. Evet. Şimdi Seray Hanım gelecek. Seray Hanım'ı sana göstermek istiyorum. Ben daha önceki çekimlerde kendisini muayene etmiştim. Şimdi dikey boyut azlığı, dikey boyutta düşme var. Dikey boyutu düşük olan kişilerin ne oluyor? Çene ve kafa kaydısının birbirine yaklaşma miktarından bahsediyoruz. Şimdi orada çok önemli bir Ne tane oluyor kas bu? var. Bu alt çeneden çıkıyor omoid diye. Ta kürek kemiğine kadar yapışıyor. Yani bu dikey boyut azaldıkça ne oluyor? Mandibular alt çenemiz öne doğru gittikçe burası geriliyor. O zaman kürek kemiğini de öne çekiyor. Evet. Tabii hem böyle kafa önde ve kamburumuz çıkmış bir pozisyon oluyor. Aslında yaşlı insanların öyle kamburunun çıkması, baston kullanarak yaşamaları eski insanlardan düşünüyorum. Evet. Artık biz implantlar sayesinde bunları gideriyoruz ama o damak kullanan artık hiç dişi kalmamış insanların ne oluyor? Diş kalmıyor. Kapanış artık çene ucu buruna yaklaşıyor iyice. Evet. Bu yapı tabii böyle çeneye yaklaştıkça Vücudun yüklenme kapasitesi gitgide düşüyor. omurga da bozuluyor. Evet. Buna ayak uyduruyor. Bunu Aynen. düzeltebiliyoruz. Aynen düzeltiyoruz. Hem omurga üzerinde sen çalışırken ben Siz de de orada bir dişlerin çeneler arası ilişkiyi doğru konuma getirdiğim Aha. zaman bunun geriye döndüğünü çok defa gördük. evet hastalarımızda. Peki nasıl bir süreç olması gerekiyor? Bunu neye bağlı? Yani biz bazen aylarca süren tedaviler yapıyoruz. Şimdi bu bozukluk bazı hastada 10 yıldır var. Ama son 2 yılında şikayet veriyor ve biz o zaman bize başvuruyor. Ya da işte 5 yıldır var ve yani orada dokuların dejenerasyonu önemli. Eğer çok fazla dejenere olmuşsa tedavi süresi de uzuyor. Ama daha az. Ve ne kadar süredir bu böyle yaşıyor? Yani o İşte evet. iyileşme süresi aslında o rahatsızlığın meydana gelme süresiyle alakalı gözlemliyorum ben. Tabii. Ya o hale
10 yılda geldiyse bir günde iyileşemiyor. Tabii ki iyileşmeyecek. Oradaki doku rejenerasyonu, bu da bir bozulma da bir süreç, aslında iyileşme de bir süreç. Biz tabii kaslar üzerinden ve omurga üzerinden bir çalışma yapıyoruz seninle. Peki Bizim nasıl burada- bir yaptığın tedaviyi biraz anlatır mısın? Çünkü çok farklı şekilde fizyoterapi yöntemleri var. Evet. Bizim tercih ettiğimiz yöntemi biraz anlatır mısın? Burada aslında hastanın asıl şikayetine bağlı olan vücudundaki kompansasyonun nereden kaynaklandığını bulup onu çözmek. Nasıl oluyor? İşte basit makine gibi aslında vücudumuz. Bir yeri çok kullanıyor, bir yeri az kullanıyor. Biz tekrar sisteme o yeri kattığımızda dengelemiş oluyoruz. Burada manuel terapi uygulamaları yapıyoruz. Ve aslında bu beyinde kendiliğinden olan bir sistem. Vücut bunu unutmuş oluyor. Evet, Biz tekrar onu hatırlatıyoruz. Oradaki kasları tekrar canlandırıyoruz, kuvvetlendiriyoruz. Ve öylece daha da işte orada yapısal olarak kalıcı dişler vesaire onları da yaptığımızda daha kalıcı bir sonuç Şimdi oluyor. Seray Hanım gelmek üzeredir. O geldiğinde kendisi üzerinde hem manuel terapi Evet, örneklendirebiliriz onu da belki. gösterebiliriz. Aynen. Ve kendisinin tam da söylediğin gibi boyun ağrıları, bel ağrıları, sırt Hı hı. ağrıları bunları yaşadığından bahsetmişti bana. Evet. Dolayısıyla ben de belki bir plak vererek o kapanışını düzelteceğim bir işlem Süper. önerebilirim. Sen de fizyoterapi açısından onun hayatını kolaylaştıracak neler yapabiliriz? Onları bir anlayalım isterim. Tamam. Evet, heyecanlı gün. Seray Hanım gelmek üzeredir. Şimdi bakalım kendisi üzerinde bir takım işlemler paylaşacağız sizinle. Görüşmek üzere. Evet, sevgili Seray'ı Hayrettin'in odasına aldık. Evet. Hoş geldin. Heyecanla olaya bakacağız şimdi. Şimdi Hayrettin'cim şöyle ben bir muayene yaptım ama çok basitçe göstereyim. Bu çenede gerginlik, dişleri birbirine değdirmeye çalıştığım zaman Açılmıyor. o temaslardan ötürü, yanlış temaslardan ötürü bir kaçınma oluyor tabii, koruyor. Ve bak boynu tamamen bizim instabil dediğimiz bir dengesiz bir Nasıl durumda. olmalı normalde şimdi yaptığın? Yani hani Olmalı. burası serbest hareket etmeli. Demek ki kasların sıkı ki Evet. ve bu Görünmek. bir koruyor seni yani dişlerin o erken temaslarından. Bu da ama farklı bir pozisyonda kapatmaya sebep oluyor. Bu dolayısıyla boyun pozisyonunda o omurgalar Önde mi oluyor boynu? değişiyor. İşte Bakacağız. kişiden kişiye. Hayrettin şimdi dikey boyutu düşük. Hı hı. Problemleri var. Bir sen de bir değerlendir bakayım istiyorum ben. ben. Çok özür diliyorum. Şöyle. Şimdi buradan tutuyorum. Şu an birinci ve ikinci Ağrıyor mu? Evet. Ne o? Bu ikinci omurumuz. Mesela bir sağa sola çevirelim. Mesela bak bu tarafa dönmüyor. Bu tarafa daha rahat dönüyor. doğru fonksiyon görmüyor. Evet, burada bir problemimiz olduğunu söylüyor. Bunun dişlerden kaynaklandığı ya da dişlerin bozukluğunun buradan kaynaklandığı ikisi de Tavuk mu yumurta, yumurta mı tavuk? mümkün. Double çekici yani iki taraftan çekici. O yüzden biz Tedaviyi iki tarafı da ikisini yani- birden yapmak gerekiyor böyle Aynen. durumlarda. Doğru kapanış olması gerekiyor yani. Evet. Sonra? İşte aynı eş zamanlı buradaki eklemlerdeki hareketliliği de ve kasları da buraları Egzersiz Artıracağız. verecek misin? Nasıl yapacağız? ve manuel terapi yapacağım. Ondan sonra biraz egzersizler vereceğim. Onları yaparsınız herhalde. Tabii ki değil mi? yaparım. Aa, Tamam. süper. Bir de Seray Sever'in boyun ağrıları için tedavi planı oluşturuldu. Fizyoterapistimiz Hayrettin Çiftçi hemen ilk seans tedavisine başlıyor. Az önce baktığımız yerde ağrınız vardı. Evet. Şimdi burayı açıyoruz şimdi. Sağlı sol taraf daha açıktı. Sağ tarafa da O yanlış basmakla kapanışla ilgili bir şey mi oluyor acaba? şöyle mesela ilk temas genelde sağda olduğu zaman mesela sağ dişler önce değiyorsa boynun da sağ tarafı. Yani bunu ben bir kitabi bilgi olarak okumadım ama tecrübelerimle genelde mesela buradası da bir temas fazlaysa bu tarafta hastanın şikayetleri daha çok oluyor. Yani kapanışınızla alakalı. Şöyle benim şurada bir ağrı var mesela bugünlerde. Daha çok bu tarafla çiğneyip kullanıyorum. Demek ki temas fazla değil. Evet, o yüzden burası aynen. olabilir yani. Bugünlerde öyle bir şey yaşıyoruz. Şimdi sıkıyorum dediniz ya dişlerinizi. Şimdi onun için vücutta aslında kaslar zıt çalışıyor. Nasıl mesela bisepsimiz ne yapıyor? Kasılırken arkası gevşiyor.
Triceps gevşiyor. Evet. Tamam. Sürekli biceps çalıştırırsam triceps çok zayıflar. Şimdi burada sıkma kaslarını sürekli çalıştırırsak açma kasları zayıflıyor. Evet. Onlar boyunla da ilişkili. Boyun da tutuyor burada. O zaman işte boyun ağrıları vesaire daha fazla oluyor ve sürekli sıkıyoruz. Böyle bir kısır döngü oluyor. Biz ne yapıyoruz? O zaman bunları kuvvetlendirirsek sıkma kasları biraz yavaşlar. Ne Zayıf. yapacağız onun için? Egzersiz. Biraz açıyoruz ağzınızı. Burada açık kalsın. Evet. Ben kapatmaya çalışacağım. Siz kapatmayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bırak. Tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bırak. Bunu evde egzersiz olarak böyle yapacaksınız. Tamam. Tamam. Şimdi diğer bir egzersizde de başımızı böyle dururken öne doğru çeviriyoruz. Burada tutuyoruz. Tutmaya çalışın. Biraz zor olabilir. Tutun. 1, 2, 3, 4, Yastık 5, kullanabiliyor 6, muyum 7, altında? 8, 9, 10. Normalde. Destek olsun diye yok. Boyuna verebiliriz aslında. Bu rulo havlu veriyorum boyuna. Ama sizde o kadar kötü değil diye vermedim. Tamam. Ama verebiliriz. Bir böyle başlayın. Eğer mesela işte o da bir süreç. Mesela ağrı artıyor aslında. O zaman bir düşüyor. Tutuyoruz burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bırak. Seray Sever şimdiden ağrılarında hafifleme hissetmeye başladı. Doktorumuz Melih Bey'in ise bize bir sürprizi var. Gesi bağlarında 3 top gülüm var. Hey Allah'tan korkma, sana